Evet arkadaşlar, GPT-5 geldi. Yine her alanda en iyi model, en akıllı model, eğitim konusunda, sağlık konusunda her alanda gelişmiş bir model geldi. Şimdi biz de bu videoda GPT-5'i inceleyeceğiz. Benchmark testlerine bakacağız. Daha sonrasında kodlama testleri yapacağız. Birini tarayıcı üzerinden yapacağız. Birini cursor üzerinden yapacağız. Onu oyun olarak geliştireceğiz. Ve diğer konulara da ufaktan bir değineceğiz. Merhaba, ben Eray, yazılım mühendisiyim. Bu kanalda yapay zeka içerikleri paylaşıyorum. Şimdi videoya geçelim. Benchmarklara başlayalım. Buradaki Software Engineering Benchmark testi yazılım mühendisliğindeki sorunları çözme oranını, yani doğruluk oranını gösteriyor. Sol taraftaki doğruluk oranı, aşağı taraftakiler de modeller. Gördüğünüz gibi GPT-O3 modeli gayet iyi, %69 yaklaşmış. Fakat GPT-5'in Thinking modeliyle beraber şu pembe olan Thinking modeli, aşağıdaki de Thinking modeli açmadan, yani Thinking modu kapalı bir şekilde, düşünme modu kapalı bir şekilde %52, gayet düşük aslında. GPT-4o 30, GPT-5 Thinking ile düşünürsek evet gayet iyi. Buradaki agent şeklindeki araştırma ve bulma işlemleri, yani bir görev verdiğinizde gidip internetten araştırıp kendisini bulması. Bu yetenekte GPT-5'te 54, GPT'nin agent modunda %68, OpenAI'nin O3 modunda da 49. Yani GPT'nin agent modu bu konuda hala en iyisi. GPT-5 normal modellere göre en iyisi. Bir de sağlık konusu var. Sağlık alanına bayağı değindiler. Hatta bir kanser hastası GPT'yi kullanmış. Tanıtıma geldi. Orijinal tanıtım videosundan izleyebilirsiniz. OpenAI'nin dediğine göre GPT-3 lise düzeyinde, GPT-4 üniversite düzeyinde, GPT-5 de uzman, yani expert düzeyinde. Zaten uzman olarak kullanılması gerekiyor. Sürekli cebinizde birkaç uzman olduğunu düşünün gibisinden ibareler kullanıyorlar. Yani GPT-5'i bir uzman olarak, expert olarak görüyorlar. Sağlık alanında da buradaki Realistic Health Conversation dediği gerçekçi sağlık sohbetleri, gerçek hayattaki sağlıkla alakalı yazışmalarınızda ne kadar doğruluk oranına sahip. Burada yine O3 modeli 59'larda geziyor. GPT-4o 32'de. Yine GPT-5'in Thinking moduyla beraber %67'ye kadar çıkmış. Şimdi kodlama testlerimize geldik. İlk olarak buradan web üzerinden bir web uygulaması yaptıracağız Türkçe İngilizce öğrenmesi için. İkinci olarak da cursor üzerinden bir 3D oyun yapmasını isteyeceğiz. Bakalım, onu ben de merak ediyorum nasıl olacak. Bunları da tanıtım videosundan çaldım. Onları İngilizce olarak yapıyordu. Biz de Türkçe olarak yapacağız. Bakalım gerçekten tanıtımdaki gibi bu oyunları üretebiliyor mu? Şimdi başlayalım. Buraya promptumu yapıştırıyorum. Promptum şu şekilde: partnerim için İngilizce konuşan birisi, Türkçe öğrenmesine yardımcı olacak güzel ve oldukça etkileşimli bir web uygulaması oluştur. Günlük ilerlemesini takip etsin. Oldukça ilgi çekici bir tema kullansın. Farklı aktiviteler içersin. Örneğin flash kartlar, quizler ve benzeri. Bu aktivitelerden biri klasik yılan oyununa benzer bir oyun olmalı. Bu şekilde. Şimdi bunu gönderiyorum. GPT-5 bakalım neler yapacak. Evet, kodlarımız yazmaya başladı. Şimdiden 100 satır kod yazdı bile. Bunu şu şekilde biraz genişletelim. Şöyle olsun. GPT yazarken şunu söyleyeyim. Tanıtımda tabii ki dediler ki bu kodlama alanındaki yaptığımız şu ana kadar en iyi model. Bakalım önümüzdeki günlerde kullandıkça ortaya çıkacak. Şimdi GPT yazarken size güvenlik alanında, yani safety alanında neler yapmışlar onları anlatayım. Önceden GPT'den bir şey istediğinizde tehlikeli bir şeyse ben bunu yapamam, direkt deyip bunu deyip kesiyordu. Bununla ilgili bilgim yok, bunu yapamam, şu anda mevcut değil vesaire. Direkt yanıtı vermiyordu yani hiçbir şekilde. Şimdi GPT-5'te şöyle yapmışlar. Yine yanıt vermiyor ama bir şey istediğinizde neden bunu tehlikeli olabileceğini size açıklıyor. Neden yapamayacağını size açıklıyor. Daha sonrasında yine cevap vermiyor. Bunu getirmişler yenilik olarak. Evet, 360 satırlık koda geldi şu an. Evet, diyor ki Eray hazır, tam arayüz ve aktiviteler için tek bir kanvas üzerine çiziliyor. Flash kartlar, quiz vesaire her şey tamam diyor. Tamam. Bir deneyelim. Bakalım ne yapmış. Şuradaki sağ üstten kodu çalışır diyorum. Güzel. Burayı biraz küçültelim. Tamam, ekrana tam oturursun. Şöyle. Tam oturmuyor. Şurada bir kayması var. Buradaki
Home diyelim. Evet, ekrana tam oturmuyor bu arada. Tanıtım videosunda böyle değil de şak diye çıkarmıştı. Evet, ekrana bir tam oturmadı. Start flashcards diyelim. 2. 2 2 2 Tamam, Türkçe güzel. Flip. Çevirmeli yapmış. Ne öğrendim diyelim. Çalışmıyor. Next çalışıyor. siyah 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 Tamam. Quiz kısmı çok beğenmedim arayüzü bu arada. üzgün Çok başarılı bulmadım. koşmak Run diyelim. Correct. Çok kayıyor da ya. Şurayı iyice kapatsam ne olur? Yok. Yani çok görmek beğenmedim buraları. Mouse and Cheese'e bakalım. kırmızı çalışmak yazmak Tamam. Her fare peynir yedikten Çay. sonra her fare peynir yedikten sonra bir Türkçe kelime Evet. söylüyor. Güzel. öğrenmek Tamam, her fare yemeği yedikten sonra bir kelime söylüyor. Burası güzel çalışıyor. Burası Like. beklediğim gibi. Bunu beğendim. 4 öğretmen Progress'e bakalım. Bu streak kaç gün girdiğiniz sayı vesaire. Ama genel olarak %90 beğenmedim. Sadece mouse and cheese kısmını beğendim. Bunu çok beğenmediğim için aynı promptu GPT-O'nun Thinking modeliyle yapmak istiyorum ben şu an. Yeni bir sohbet açalım. Onu Thinking ile yapmak istiyorum. Bakalım ne değişecek. Sanırım daha iyi bir sonuç çıkacak. Çünkü tatmin olmadım. Evet, 600 satır yazdı. Şu ana kadar 670'ten devam ediyor. Bakalım Thinking modundan biraz daha fazla umutluyum. Evet, sonunda bitirdi. Burada da 768 satır kadar kod yazdı. Bakalım, deneyelim. Kodu çalışır diyelim. Evet, şimdi oldu işte. GPT-5 yok. Yani hiç iyi değil yani şu anki yaptığımız işlemde. GPT-5 Thinking arasında dağlar kadar fark var. Daha deneyimlemeden söylüyorum. Şimdi deneyimleyeceğiz. kötü kötü evet pahalı dakika ucuz ucuz Tamam. Quiz. Et ne demek? Meat. Bunu yanlış yapalım. Bla bla. Burada bir doğru yanlış yok. Tamam. Sonunda quizin sonunda söylüyor. Oyuna geldim. Yan tuşlara gelip peynir yedikçe Türkçe kelime sesi. Tamam, yan tuşlarına basıyorum şu an. Sıfırla de, durdur, devam et. Burada da fare peynir oyunu çalışmıyor. uçak Yok, çalışmıyor burada. Fare peynir oyunu çalışmıyor. günaydın Bu bir istek ya, daha düzeltilebilir burası. Ama GPT-5 Thinking arasında bayağı bir fark var. Evet, yani tanıtımda gösterdiği kadar iyi bir sonuç çıkmadı. Belki de Türkçe yaptığımız için de olabilir. Onun da etkisi olabilir. Ama Thinking modu 5'ten bayağı iyi. Evet, şimdi oyun yaptıracağız. Cursor'la beraber kullanacağım model GPT-5 Max modu. Çünkü tanıtımda da bunu kullanmışlardı. Dikkat ettim, Max modunu kullandılar. Sonucu etkileyeceğine eminim. Şimdi ne istiyoruz? Bir dağ zirvesine güzel, ayrıntılı ve destansı bir masal kitabı şatosu oluştur. Duvarlarda devreye gezen top atan askerler olmalı ve şatonun içerisinde insanlar ve atların hareketli bir şekilde dolaştığı bir atmosfer bulunmalı. Üst kısımlarda hafif sis ve bulutlar yer almalı. Şato yakınlaştırılabilir ve keşfedilebilir olmalı. 3GS ile yapılmalı ve varsayılan olarak sinematik bir kamera geçişi pan gerçekleştirmeli. 3GS ve TypeScript kullan dedik ve bunu gönderelim. Gerçekten çok meraklıyım, ne çıkacak bilmiyorum. Bunu da sizle ilk defa beraber deniyoruz. Ama umutluyum.
Bakalım. Direkt cursor'ı açtım, bu komutu yapıştırdım. Başka hiçbir şey yapmadım bu arada. Şimdi GPT Cursor'da kod yazarken ben size gelecek özellikleri anlatayım. Önümüzdeki haftalarda Google Kalender ve Gmail özellikleri gelecek. Yani bunlara bağlanıp GPT-5 bunlara bağlanıp sizin gününüzü planlayıp bunları yap. Akşam işte bu var, bunu planla, ya da dün işte şu kişiyle yemeği kaçırdın, ona bir özür maili at gibi şeyler hazırlayacak. Bayağı bir asistan moduna gelmiş olacak. Zaten GPT-5'i işlerde uzman olarak kullanılması için yapmışlar. Bunu da önümüzdeki günlerde vurgulayacaklarını düşünüyorum. Evet, güzel bir bilgilendirme mesajı geçti burada. Dosyayı hızlıca okuyorum, ardından bileşenleri eklemek için düzenlemelere geçeceğim diyor. Çok güzel. Yapacak gibi, bakalım. Aslında şu an istediğimiz istek büyük bir istek. Yani tek kalemde istenecek bir istek değil. Bunu part part yapmak gerekiyor. Ama biz şimdi test etmek amaçlı bunu yapıyoruz. Keep all diyelim. Evet. Yaptı arkadaşlar. Bu arada bayağı iyi. Ne diyor? Şurada Türkçe yönlendirmeleri de yapmış. Çift tıkla yakınlaş. Fareyle keşfet diyor. Scroll, zoom in out. Hayır, şöyle bir zoom out yapalım. Çok çıktık. Güzel. Bu arada tamam ya. Okey, yapmış. Yapmış yani. Ne istemiştik? En başta bir bakalım. Bir dağ zirvesinde güzel, ayrıntılı destan seri masal kitabı şatosu oluştur. Yapmış mı? Evet. Bir dağın zirvesinde yapmış. Duvarlarda gezen, top atan askerler olma, şatonun içinde insanlar atların hareketli bir şekilde dolaştığı bir atmosfer. Yani insanlar atları tam yapamamış ama kalenin içinde dolaşan şeyler var. Biraz daha içine şöyle yandan bakalım. Evet. Şurada at herhalde. Bence iyi ya. Yani bence güzel, görsellerle değiştirilebilirse çok daha güzel olur. Bu da çalışıyor. Top atan demiş. Şurada toplar gerçekten atılıyor. Şurada. Şurada atılıyor, bakalım. Şu gördüğünüz toplar arkadaşlar atılıyor. Şato yakınlaştırılabilir, keşfedilebilir olmalı. Bla bla, geçiş efekti. Evet, başta bir geçiş efektimiz vardı. Evet, şu an gezip keşfedebiliyorum gerçekten. Yani bunu herhalde 3-5 dakikada yaptı. Bence süper ya. Tek komutlu bu hale gelmek bence süper. Başarılı, yani 10 üzerinden 9 veriyorum. 3-5 hata dışında. Bir de tabii Türkçe kullanıyoruz. Onu da göz önüne almak lazım. İngilizce kullanmanın her zaman bir artısı var arkadaşlar. Evet, GPT-5 testi yaptık arkadaşlar. Aklınıza gelen farklı testler varsa onları da yorumlara bizimle paylaşın. Onları da yapalım. Kanala abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Herkese kolay gelsin.